Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere ajurlu bir kazak nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için 100 gramlık 4 tane ipe ihtiyacımız var. Ben bu markanın ipini tercih ettim. Siz isterseniz farklı tercihlerde de bulunabilirsiniz. Özellikle pamuklu iplerle yazlık çok güzel olacaktır. Yine mayo üzerine giyinmek için yazın ya da hafif böyle bahar ve sonbahar aylarında üzerinize hemen alabilmek için çok güzel ajurlu böyle pamuklu bir iplikten de örebilirsiniz. Ben kışın kullanmak istediğim için daha çok böyle bu şekilde bir ip kullanmayı tercih ettim. Bunun için 5 numara şişe ihtiyacım var. Yakasını yapabilmek için de misinalı bu şekilde 4 numara şişimiz var. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. İlk öncelikle ipimizden 1-1,5 metre kadar bu şekilde ip bırakıyoruz ve 90 ilmek olarak başlıyorum. İlk öncelikle şöyle bir zincir. Evet, benim başlangıcım bu şekilde. Tabii ki farklı başlangıçlar siz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 90 tane ilmek yapıyorum. Ayrıntılı bir şekilde ilmek atma yöntemini daha önceki videolarımda da bulabilirsiniz. İşaret parmağımı alıyorum. Alttan ipimi tutuyorum. Baş parmağımı geçiriyorum. Ve şuradan ipimi alıyorum. İlmeğimizi attıktan sonra en son bir tane de buraya düğüm atıyorum. İsterseniz hiç alt kısmında lastik kısmını yapmadan direkt örneğimize de başlayabiliriz. Ama benim yaptığım gibi eğer sizler de lastik yapmak istiyorsanız bu kısımda 3-4 santim kadar lastik yapacağız. Bunun için ilk sırayı bir düz bir ters olarak örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz ve bir ters. İlk sırayı bir düz bir ters olarak ördüm. Şimdi arka sıraya geldim. Arka sırayı yaparken düz ilmeklerimi öreceğim ama ters ilmeklerimi örmeden alacağım. Nasıl yani? Şu an mesela ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Sıradaki düz ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Düz ters olan ilmeğimi boş olarak alıyorum. Diğer düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ters olanları hiçbir şey yapmadan alıyorum. Diğerini örüyorum. Düz olarak aldım. Örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tersleri boşalıp düzleri düz olarak örüyorum. Tekrar ön sıraya geldim. Ön sırada bir ters bir düz. İlk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Şimdi düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi de örüyorum. Ön sıralarda her ilmeğimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters olarak. Arka sıraya geldim. Arka sırada yine ilk ilmeğimi hiçbir şey yapmadan alıyorum. Ters olan örgülerimi örmeden alacağım. Düz örgülerimi düz olarak örüyorum. Ördüm, boş olarak aldım. Ördüm, boş olarak aldım. Arka sıralarda hep bu şekilde örüyoruz. Yakından da göstermek istiyorum. Bu düz olan örgülerimiz bakın çok düzgün ve muntazam bir şekilde gözüküyor. Çünkü arka taraflarını örerken, arkası o kadar düzgün değil bakın. Arka tarafını örerken ters olan örgülerimizi düz olarak aldığımız için ön tarafındaki bu çizgilerimiz çok daha net bir şekilde
ortaya çıktı. Artık buradaki modelimizi koyabiliriz. Daha küçük başladım çünkü diğer 90 tane olduğu için, 90 ilmek olduğu için böyle küçük bir parçada göstermeyi daha uygun buldum ben. Bu şekilde istediğimiz kadar lastiğimizi ördükten sonra ben yaklaşık 3 parmak kalınlığında yapıyorum. 3 parmak ördükten sonra modelinize geçebilirsiniz. Ya da hiç bu lastik kısmını yapmak istemezseniz, düz bir şekilde durmasını istiyorsanız şu anki ilk ilmekleri attıktan sonra şu anki yapacağım örneğimizi direkt koyarak da kazağınızı örebilirsiniz. İlk ilmeklerimizi her defasında öreceğiz. Normalde ilk ilmeklerimizi biz hep boşalırız. Fakat burada ilk ilmeklerimizi modelimizin oluşabilmesi için örmemiz gerekecek. Şimdi ilk ilmeğimiz burada ters olduğu için ters örgü olarak aldım. Şimdi 2 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. 1, 2. 2 ilmeğimi düz örgü olarak birlikte kestim. Yakında. Üzerine bir tane ilmek atarak artırdım. Ve tekrar 2 ilmeğimi kesiyorum birlikte. Kestim. Tekrar üzerine bakın, atış şekli burada çok önemli. Şu şekilde atarsanız yanlış gelecektir. Ön taraftan ilmeğinizi ön taraftan atıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz ve 2 tanesini birlikte kesiyoruz. Masanın üzerinde biraz örmesi zor oluyor açıkçası. Çünkü şişlerin uzunlukları masaya geldiği için ben de boynumda çok daha rahat örüyorum. O yüzden biraz sıkıntı oluyor göstermesi açıkçası. Üzerine ilmeğimi attım. Tekrar 2 tanesini birlikte kesiyorum. Üzerine ilmek attım ve kesiyorum. İlk ilmeğimizi koyarken keserek başlamıştık bu kısımda. O yüzden bakın şimdi tekrar üzerime ilmek attım. Son 2 tanesini kesiyorum. Kestikten sonra diğerine geçmeden bir tane daha ilmek artırmamız lazım. Eğer bu artırmayı yapmazsak o zaman ilmeklerimiz azalacaktır. Burada eğer kesmeden direkt üzerine ilmek atarak başlasaydım o zaman burada keserek bitirebilirdim. Burada direkt keserek başladığımız için ilmeğimizi artırdıktan sonra son ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum. Ve arka sıraya geçiyorum. Arka sıradaki tüm ilmeklerimizi düz örgü olarak devam ediyorum. Dikkat edin, ilk olan ilmeğimi de örüyorum. Burada bütün ilmeklerimizi örmemiz gerekecek. Tüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Ajur örneğimiz bizim 3 farklı sıradan oluşuyor ve bu 3 farklı sırayı her defasında biz devam ettiriyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. Gidip gelmek bir sıra olarak nitelendiriyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Bunun için ilmeğimi arka tarafa attım ve düz bir şekilde öreceğim. Fakat bu sefer örerken ilmeğimi alıyorum. Sonra aynı yerden tekrar bir ilmek daha alıyorum. Tekrar bir ilmek daha alıyorum ve bunu ilk ilmekten itibaren başlıyorum. Yani bir ilmek yerine 3 tane ilmeğimiz var. Sıradakinde tekrar 1, 2, 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın tek bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. İlmeklerimizin sayısının artması lazım. 1, 2, 3. Bütün ilmeklerimden bu şekilde 3'er tane çıkartarak devam ediyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimden de yine 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum ve geri dönüyorum. Bakın bayağı bir ilmek sayımız arttı şu an.
Şimdi ilk ilmeğimden itibaren ters örgü olarak öreceğim. İlk ilmeğimi aldım ve diğer iki ilmeği bırakıyorum. İlk ilmeğimi aldım ve diğer ilmeklerimi bırakıyorum. Bakın 3 ilmek, bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Sadece bir tanesini alıyorum. Diğerlerini örmeden sol ilmeğimden çıkartıyorum. Ve boylarını bu şekilde uzatıyorum. Ters örgü. İlmeklerimizi çıkarttıktan sonra bu şekilde alttan da böyle birazcık çekiştirerek düzeltiyorum. Daha sonrasında artık 3. sıramıza geçiyoruz. 2. sıramızı da tamamladık. Bu sıranın tamamını düz örgü olarak devam ediyorum. İlk ilmekten itibaren örerek alıyorum. Bütün ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örgü ördükten sonra yine şöyle alttan bir çekiştiriyorum. Çünkü yukarıya doğru bakın kaydı. Hemen alttan ilmeklerimi çekiyorum ve düzeltiyorum. Evet. Şimdi tekrar arka sıra. İlk ilmekten itibaren ters örgü olarak devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. 3 sıramızı da tamamladık. Yine alttan böyle birazcık çekiştirerek ilmeklerimi düzeltiyorum. Şimdi tekrardan bu sıraya, en baştaki sıraya geldik. Yani tekrar kesme sıramıza geldik. Bunun için ilk ilmeğimizi düz örgü olarak ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sonra üzerine bir ilmek atıyorum ve tekrar kesiyorum. Üzerine ilmek atıyorum ve tekrar kesiyorum. Bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum. En son sıraya geldiğimde yine üzerine ilmek atıp ondan sonra son ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat ediyoruz. Özellikle ilmeklerimizin sayısının azalmaması için bunu yapmamız şart. Arka tarafa geldim. Kestiğimiz ilmekler ve arttırdığımız ilmekler bakın burada ajurlarının oluşmasını sağlıyor. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimi de yine örerek alıyorum. Düz örgü. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak devam ediyorum. Siz isterseniz burayı düz örgü değil de ters örgü olarak da devam edebilirsiniz. Ters örgü olarak devam ederseniz o zaman benim bakın şuradaki oluşan çizgi şeklindeki kısım yerine daha düz bir görüntü elde edersiniz. Bu da tabii ki biraz da sizin seçiminize bağlı bir şey. Ben bu kısımları hoşuma gittiği için ben bu kısmı düz örgü olarak örmeyi tercih ediyorum. Şimdi ördüğümüz zaman çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. İkinci sıramız. Evet bakın bu şekilde ajurlu kısmımız çok daha güzel duruyor. Şuradaki bakın ters örgülerimiz daha hoş bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Modelimiz 3 kısımdan oluşuyor demiştim. Birincisi buradaki ajurlu kısmımız. İkincisi buradaki uzun bu çubukları elde edişimiz ve şu aradaki düz olan örgümüzden ibaret. İlk sıramızı bitirdik. Şimdi sıra geldi buradaki kısmı yapmaya. Bunun için her ilmekten düz örgü olarak 3 tane ilmek çıkartıyorum. Buna ilk ilmekte dahil. İlk ilmekte çıkartmazsanız o zaman kenarları biraz daha büzgülü olacaktır. O yüzden ilk ilmekten itibaren 3 tane çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2 ve 3. Her ilmekten
3 tane çıkartıyorum. Her ilmekten 3 tane ilmek çıkardım ve arka tarafı döndüm. Arka tarafımız ters örgü. İlk ilmekten itibaren ters örgü olarak alıyorum. Diğer 2 tanesini çıkartıyorum. Bakın kendiliğinden çıkıyor zaten. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak devam ediyorum. Modelimizin ikinci kısmını bitirdik. Sıra şimdi üçüncü kısma geldi. Üçüncü kısmımız ilk sıramızın bütün ilmeklerini düz örgü olarak örüyorum. Evet, bütün ilmekleri düz örgü olarak örüyoruz. Arka sırada bütün ilmekleri ters örgü olarak devam ediyorum ve üçüncü örneğimizin üçüncü kısmını da bu şekilde bitiriyoruz. Evet, ters örgü olarak devam ediyorum. Yani ilmekleri önden alarak devam ediyorum. Bakın birazcık böyle çekme yapıyor. O yüzden aşağıdan tutup iplerimizi çekiyoruz. Bunu her seferinde yapmamız lazım. Yoksa yukarıya doğru ilmeklerimiz, burada 3 ilmek doladığımız için yukarıya çekiyor. O yüzden her bir bu blok halindeki kısmı yaparken yukarıya doğru çekiyoruz. Evet, bakın gayet güzel bir görüntü var.